II. Murad'ın Varna Meydan Muharebesi'nde Haçlılara karşı kazandığı büyük zafer, 2 seneden beri Macarlar karşısında uğranılan mağlubiyetlerin utancını sildiği gibi o zamandan beri devam eden buhranı da gidermişti. Bu savaş, Haçlı taarruzunun Türkler karşısında kırılış ve iflasının yeni bir delili olmuş, Osmanlı'nın Rumeli'deki egemenliğini güvence altına almış ve perçinlemişti. Son 1-2 senedir Osmanlı karşısında aldığı zaferlerle büyük şöhrete kavuşmuş olan ve Hristiyanların kahramanı olarak görülen Hunyadi János için ise utanç verici bir yenilgi olmuştu. Bu savaştan sonra Hunyadi János'un yıldızı söndüğü gibi Hristiyanların da umutları yıkılmıştı. II. Murad, zaferden sonra Cenab-ı Hakk'ın inayet ve hidayetine hamd ve şükürler etti. Ardından Edirne'deki oğlu II. Mehmet'e müjde vererek yazdığı beşaretnameyi gönderdi. Sultan II. Mehmet, müjdeyi getirenlere pek çok ihsanlarda bulundu. Cenab-ı Hakk'a şükür ve dualar etti. Ardından Edirne'de 7 gün 7 gece sürecek şenlikler verdi. II. Murad, Varna muzafferiyetinin ardından Müslüman devletlere zaferini bildiren fetihnameler gönderdi. Varna'da esir edilmiş olan bazı Haçlılar, üzerlerindeki kalın zırhlarıyla birlikte Memlüklere, Karakoyunlulara ve Timur hükümdarı Şahruh'a gönderilmişti. II. Murad'ın bu esirleri hükümdarlara göndermesi, savaştığı düşmanının gücünü ve kuvvetini göstermek içindi. Varna zaferi İslam aleminde büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Memlüklü Sultanı Çakmak, İmadeddin Azap Bey'in getirdiği zafernameyi dinleyip zırhlara bürünmüş şövalyeleri gördükten sonra şöyle dua etti: Allah yardımcın olsun Osmanoğlu. Ardından sultan bütün Memlük topraklarında şenlikler yapılmasını emretti. İlk cuma namazında hutbelerde halifenin ardından Sultan Murad'ın ismini de zikrettirip dualar ettirdi. Tarihte büyük neticeler doğuran harplerden olan Varna zaferiyle Balkanlarda Osmanlı'nın güç ve kuvvetine karşı koyacak büyük bir kuvvet dağılmış oldu. Polonya ve Macaristan, Kral Ladislas'ın ölümüyle bir daha birleşmemek üzere ayrıldı. Böylece Baltık kıyısından Adriyatik denizine kadar uzanan Lehistan-Macaristan devleti ortadan kalkmıştı. Zaferden sonra Edirne'ye dönen II. Murad, Edirne'de bir müddet istirahat etti. Varna zaferinden sonra elde edilen cevahir, altın, gümüş ve eşya ne bulunduysa defter edilip Sultan II. Mehmet namına zapt olundu. Savaşta şehit olanların yerine yapılan tayinler ve terfiler bizzat II. Murad tarafından yapıldıysa da fermanlarda Sultan II. Mehmet yazılıyordu. Zira II. Murad bu sefere yalnızca ordu komutanı sıfatıyla iştirak etmişti. Devletin başında bulunan kişi hala Sultan II. Mehmet'ti. Bu nedenle II. Murad, oğlunun padişah olarak otoritesine gölge düşürmek istemediğinden ve onun yerini pekiştirmesini istediğinden tekrar Manisa'ya dönme kararı aldı. Fakat Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ve bazı paşalar onun bu hareketini tasvip etmeyerek tekrar padişah olarak devam etmesini arzuluyorlardı. Halil Paşa'nın rakipleri ise bunun tam aksine bir düşünceyle Sultan II. Mehmet'in makamında kalmasını arzu ediyorlardı. Bu grubun başını da Zağnos Paşa çekmekteydi. Bütün ısrarlarına rağmen Çandarlı Halil Paşa, II. Murad'ı Edirne'de kalmaya ikna edemedi. II. Murad'ın Manisa'ya dönüp inzivaya çekilmesinin ardından Sultan II. Mehmet'in etrafındaki yakın adamları ile Halil Paşa çevresindeki grup arasındaki iç çekişme iyice had safhaya ulaşmıştı. Sultan Mehmet'in yakınları küçük padişahın etrafını çevreleyerek kudretli Vezir-i Azam'a karşı hakiki bir iktidar mücadelesine girişmişler ve küçük sultanı nüfuzu altına almışlardı. Bu grubun başını çeken II. Mehmet'in lalası ve daha sonra da kayınpederi olacak olan kişi Zağnos Paşa'ydı. Aslen Arnavut olan Zağnos Paşa, Arnavutluk Sancak Beyi iken sarayda hazinedar başılık görevine kadar yükselmiş ve akabinde II. Mehmet'i padişah olarak yetiştirmesi için lalalık vazifesiyle Manisa'ya gönderilmişti. II. Mehmet'in tahta geçişinin akabinde vezirler arasına katılmıştı. Çocuk padişahı Varna Savaşı'na götürebilmek için çok uğraştı ise de başarılı olamadı. Şimdi II. Murad'ın Manisa'ya çekilmesiyle birlikte tekrar küçük padişahın otoritesini temin edecek girişimlere zemin aramaya başlamıştı.
Zağnos Paşa grubunun en önde gelen ismi Halil Paşa'nın en büyük rakibi olan 2. Vezir ve Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Paşa'ydı. Aslen Gürcü kökenli olan Şehabettin Paşa 1439 yılı başlarında Rumeli Beylerbeyi olmuştu. Sırbistan'ın fethi esnasında birçok Sırp kalelerini zapt ederek şöhret kazanmıştı. 1442 yılında Mezid Bey'in intikamını almak üzere çıktığı seferde Hunyadi Janosch karşısında büyük bir yenilgi alarak savaş alanını terk etmiş ve bu sebeple de eski nüfuzunu kaybetmişti. Edirne'ye döner dönmez Sultan II. Murat tarafından beylerbeylik vazifesinden azledilmiş ve bir müddet hiçbir vazife almaksızın evine çekilmişti. 1443 yılındaki büyük seferde Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa'nın Haçlılar karşısında uğradığı başarısızlıklar sebebiyle yeniden eski mevkiine getirilmişti. Esasen Şehabettin Paşa harp sanatında mahir bir komutandı. Şehzade Orhan isyanını başarıyla bastırmış ve Varna Muharebesi'nde sağ kanat komutanı olarak görev alıp savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Bu sebeple 2. vezirlik rütbesine kadar yükselmişti. Devlet içinde Çandarlı Halil Paşa'dan sonra en kudretli şahsiyet 2. Vezir Şehabettin Paşa'ydı. Kendisi Rumeli Beylerbeyi ve 2. Vezir sıfatıyla Rumeli'deki gazileri üzerinde kuvvetli bir nüfuza sahipti. Bu sırada divanda 3. vezir olarak bulunan Saruca Paşa da Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın rakibi durumundaydı. Aslen Rum olan Saruca Paşa, Çandarlı Halil'den de önce divana vezir olarak girmişti. Sırp despotu Branković'in kızı Mara'nın Sultan Murat ile evlenmesinde etkili olmuştu. Ancak Sırbistan fethinden önce Branković'in Semendire'yi tahkim etmesine göz yumması sebebiyle Rumeli Beylerbeyliği vazifesinden azledilmişti. Buna rağmen İzladi Muharebesi'ne gönüllü olarak gelerek çarpışmalara katılması ile Sultan Murad'ın itimadını yeniden kazanmış ve 3. vezirliğe kadar yükselmişti. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı destekleyenlerin başında ise Varna Muharebesi'nde şehit düşen Karaca Paşa'nın yerine geçen Anadolu Beylerbeyi Özgüroğlu İsa Bey vardı. Aslen Arnavut olan İsa Bey'in Anadolu kuvvetlerini elinde bulundurması Halil Paşa'nın başarısında büyük rol oynayacaktı. Halil Paşa'yı destekleyenlerden biri de Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'dı. 7 yıldan beri bu mevkiyi muhafaza etmekte olan Kurtçu Doğan, Sultan Murad'ın en sadık kullarındandı. Çandarlı Halil Paşa ile birlikte hareket etmesi, kapı kullarının başı olması sıfatıyla Vezir-i Azam'a payitahta büyük bir güç sağlıyordu. Yine Halil Paşa destekçilerinden bir diğeri de eski vezirlerden İshak Paşa'ydı. Sultan Murad'ın en sadık bendelerinden olan bu eski vezir, Sultan Murad'ın tahtı bırakmasından sonra onunla birlikte Manisa'ya gitmişti. İshak Paşa Manisa'da 2. Murad'ın en büyük yardımcısıydı. Halil Paşa ile devamlı haberleşerek plan ve tasavvurları doğrultusunda 2. Murad'ı hazırlıyor ve yönlendiriyordu. 2. Murad'ın Manisa'ya çekilmesinden itibaren bu iki grup arasındaki çekişme de açıkça görülmeye başladı. Çandarlı Halil Paşa'nın ihtiyatlı ve barışçı politikasına karşılık genç padişahın çevresindekiler devletin gaza ananesine uygun olarak fetih politikasına şiddetle taraftar bulunuyorlardı. Yapılacak fetihler hem yeni padişahın nüfuzunu artıracak hem de tahta tam bir otoriteyle yerleşmesini temin etmiş olacaktı. Şüphesiz bunların fetih politikasına taraftar olmaları yetişme tarzlarından ileri geliyordu. Çünkü hepsi de Rumeli'de hudut boylarında vaktiyle komutanlık etmiş birer hakiki askerdi. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa şimdi bir taraftan dışarıda sükuneti sağlamaya çalışırken bir taraftan da savaş yanlısı devlet adamları ile uğraşmak zorundaydı. Varna Muharebesi'nden sonra ortalık tam manasıyla yatışmış sayılmazdı. 1445 yazında bir Hristiyan donanması Karadeniz'i tehdit ederken 2. Vlad idaresindeki bir ordu da Rumeli'yi istila tehdidi içerisinde bulunuyordu. Buna karşılık Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Paşa Rumeli birliklerini emrine alarak Sofya'ya yürüdü. Burada düşmanın hareketlerini takibe aldı. Buna rağmen iki taraf da savaşa girmekten kaçınıyordu. Öte yandan Arnavutluk isyanı İskender Bey önderliğinde devam ediyordu. Varna Muharebesi'ni kazanmasının ardından 2. Murat, İskender Bey'e bu isyana son vermesi için bir mektup göndermişti.
Mektupta 2. Murat, İskender Bey'i oğlu gibi görüp saraya aldığını, onu kendi sarayında büyütüp yetiştirdiğini hatırlatıyor, Osmanlı ordusunun büyüklüğünü ve gücünü anlatarak isyana son vermesi için gözdağı veriyor, aynı zamanda onu İslam'a davet ediyordu. 2. Murad'ın bu mektubuna karşılık İskender Bey de bir mektup göndermiş ve Torviol Muharebesi'nde Osmanlı ordusunu nasıl mağlup ettiğini hatırlatarak İsa Mesih'in gerçek inancıyla doğru tarafı seçtiğinden emin olduğunu söylemişti. Böylece isyana son vermek şöyle dursun, Osmanlı'nın Arnavutluk'tan tamamen çekilmesini istemişti. Bu mektubu alan 2. Murat, Manisa'ya çekilmeden önce İskender Bey isyanının bastırılması işini Vezir-i Azam Halil Paşa'ya bırakmıştı. İşte bu isyanı bastırmak üzere Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, bölgeye Firuz Bey komutasında 9.000 kişilik bir ordu sevk etti. Firuz Bey'in karşısına 3.500 askerle çıkan İskender Bey, Mokra Muharebesi'nde Osmanlı ordusunu feci şekilde mağlup etti. Türklerden 1500 asker şehit olurken 1000 asker de esir düşmüştü. Ayrıca Firuz Bey de bu savaşta şehit olanların arasındaydı. Böylece Osmanlı karşısında ikinci büyük zaferini kazanan İskender Bey, Papa 4. Ojen tarafından Hristiyan aleminin savunucusu unvanını aldı. Bunun üzerine Venedik ve pek çok Avrupa ülkesi bu Arnavut isyanına destek vermeye başladı. Bu arada Doğu Roma'nın Mora despotu Konstantin Dragazes, Mora'da Türk nüfuzunda olan yerleri tek tek zapt etmiş ve Venedik hakimiyetindeki sahalar hariç bütün Mora topraklarını kendisine bağlamıştı. Ayrıca Osmanlı tarafından tahrip edilmiş olan Heksamilyon surlarını yeniden inşa etmeye başlamıştı. Genç padişah 2. Mehmet ise etrafının tesiriyle bir takım teşebbüslere girişmiş bulunuyordu. Anadolu'da birliğe giden bir yolda adımlarını sıklaştıracağı anlaşılıyordu. Osmanlı'ya tabi olan Karamanoğlu ve İsfendiyaroğlu beyliklerine hizmetkarları gibi davranmaya başlamış ve İstanbul'un fethedilmesi için girişimler başlatmıştı. Sultan II. Mehmet'in bu fetihçi politikaları ve sert tavırları üzerine Karamanoğlu İbrahim Bey, İsfendiyaroğlu İsmail Bey, Sırp despotu Brankoviç ve Doğu Roma İmparatoru 8. Ioannis, Manisa'ya elçi göndererek 2. Murat'tan şiddet politikasından vazgeçmesi hususunda oğlu 2. Mehmet'e nasihatte bulunmasını istediler. Varna zaferi 2. Murad'ın memleket dahilinde nüfuzunu ve itibarını o kadar kuvvetlendirmişti ki, kendisi eski sultan, Varna galibi ve çocuk padişahın babası sıfatıyla o derece otorite sahibiydi ki, yüksek nüfuzu ta Manisa'dan hissedilmekteydi. Bunun üzerine 2. Murat, Edirne'ye gönderdiği mektupla oğlunu ve bütün vezirlerini uyarmış, sertlikten sakınmalarını, siyasetçi bir politika izlemelerini istemişti. Fakat buna rağmen 2. Murat, oğlunun gerçek bir padişah gibi hareket etmesinden dolayı da içten içe seviniyordu. Bu gerekli ikaz üzerine Sultan II. Mehmet, daha mülayim bir politika izlemek zorunda kalmıştı. Öte yandan Sultan II. Mehmet'in siyasetini tasvip etmeyen ve özellikle de İstanbul'u kuşatma fikrinin devletin başına yeni sorunlar açacağını düşünen Çandarlı Halil Paşa, 2. Murad'a bir mektup daha yazarak tekrar devletin idaresini eline almasını rica etmişti. Halil Paşa, Sultan II. Mehmet'in çevresinin tesirinden kurtulamayacağını ve bunun da kendi işini gün geçtikçe zorlaştıracağını düşünüyordu. Devlet adamları arasında süren bu dahili kargaşaya ilaveten, hariçten gelen olumsuz haberler 2. Murad'ı yeniden tahta geçmesi konusunda zorlamaya başlamışsa da o, oğlu Mehmet'e güveniyordu. Komutanlar arasındaki bu bitmek bilmeyen çekişme kısa süre sonra başkentte karışıklık çıkmasına sebep oldu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, Yeniçerileri gizlice kışkırtarak Edirne'de bir isyan başlattı. Edirne sokaklarında tam bir terör estiren Yeniçeriler, ilk hedef olarak Çandarlı Halil Paşa'nın en güçlü rakibi olan Şehabettin Paşa'nın evini seçmişlerdi.
Evinin Yeniçeriler tarafından sarıldığını fark eden Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Paşa gizlice evden kaçmayı başardı. Paşanın hizmetkarları ve adamları Yeniçeriler tarafından katledildi. Yeniçeriler, güya Şehabettin Paşa'nın 1442 yılındaki Vazak bozgununda savaşı terk etmesi yüzünden şehit edilen yoldaşlarının intikamını alıyorlardı. Oysa ki kaynakların ittifakla belirttiğine göre onları Şehabettin Paşa'nın üzerine salan kişi Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın ta kendisiydi. Böylece hem en güçlü rakibini ortadan kaldıracak hem de 2. Murad'ın tahta geri dönmesini sağlayacaktı. Doğruca Edirne Sarayı'na kaçan Şehabettin Paşa, Zanos Paşa ve Sultan II. Mehmet'in yanına sığınarak hayatını kurtardı. Yeniçerilerin isyan başlattığını öğrenen 14 yaşındaki Sultan Mehmet çok öfkelenmişti. Derhal kendisine sadık olan Kapıkulu askerleriyle halkın silahlanarak isyancılara karşı koymasını ve isyan eden Yeniçerilerin öldürülmesini emretti. Halkın ve Kapıkulu askerlerinin Yeniçerilere karşı koyması neticesinde isyancı Yeniçeriler Edirne'nin dışında Buçuktepe denilen bir tepeye çıktılar. Bu tepeye Buçuktepe denmesinin sebebi Sultan II. Mehmet'in Yeniçerilerin maaşına yarım akçe zam yaparak bu isyanı yatıştırmasıdır. İsyan yatışmışsa da Yeniçeriler artık genç padişahtan yüz çevirmiş ve çocuk yaştaki Sultan II. Mehmet'i istemediklerini, II. Murat başa geçmez ise Yıldırım Bayezid'in torunu olan İstanbul'daki Şehzade Orhan'a biat edeceklerini ilan etmişlerdi. Edirne'de çıkan bu kargaşaya bir de saltanat müddeisi Orhan'ın da adı karışınca Edirne'de büyük bir telaş oldu. Bu kargaşayı derhal II. Murad'a haber veren Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa onu vaziyete müdahale etmesi için gizlice Edirne'ye davet etti. II. Murat için başka çare kalmamıştı. 5 Mayıs 1446 tarihinde emrindeki 4000 askeriyle doğruca Edirne'ye hareket etti. Sultan II. Mehmet'in bundan haberi yoktu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa genç sultanı kandırarak durumu idare etmişti. Nihayet Edirne'ye gelen II. Murat Edirne'de asayişi sağladı. Fakat bu hareketiyle oğlunun fiilen halledilmiş bir duruma düşmemesi için tahta yeniden geçme teklifini kabul etmiş görünmedi. Ağustos 1446 tarihine kadar Edirne'de kalan II. Murat işleri düzene koymuştu. Fakat bu sırada Yeniçeriler ve devlet ricali II. Murad'a bağlılık ve itaatlerini arz edince Sultan II. Mehmet de babasının elini öperek kendisini yeniden tahta geçmeye davet etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece Sultan II. Murat Ağustos 1446'da yeniden Osmanlı tahtına geçmiş oldu. II. Mehmet ise lalası Zanos Paşa ve nişancı İbrahim ile birlikte yeniden Manisa'ya gönderildi. 14 yaşındaki II. Mehmet, tahttan indirilmesinin Çandarlı Halil Paşa'nın gizli tertipleri sonucu olduğunu anlamıştı. Halil Paşa'nın bu oyunu II. Mehmet'in gönlünde yer etmiş, bu sebepten Halil Paşa'ya daha o zamandan kin duymaya başlamıştı. Sultan II. Murad'ın yeniden tahta çıkması ile Çandarlı Halil Paşa'nın ulu vezirlik mevkii daha da sağlamlaşmıştı. Divanda vezir olarak kendisinden başka Saruca ve İshak Paşalar vardı. Rakipleri Şehabettin Paşa ile Zanos Paşa'yı hükümetten ve payitahttan uzaklaştırmayı başarmıştı. II. Murat tarafından görevinden azledilen Şehabettin Paşa, Manisa'ya giderek II. Mehmet'in hizmetine girdi. Sultan II. Murat idareyi yeniden eline alınca gözlerini Mora ve Arnavutluk üzerine çevirdi. Arnavutluk'taki isyan İskender Bey önderliğinde 3 yıldır devam ediyordu ve bölgeye gönderilen son Osmanlı birliği geçen yıl İskender Bey tarafından mağlup edilmişti. Sultan Murat, Arnavutluk'ta asayişi sağlaması için Mustafa Paşa'nın emrine 15.000 asker vererek bölgeye sevk ederken, kendisi de 60.000 askerle Mora despotluğu üzerine yürüdü.
1443 yılında 2. Theodoros'un ölümünün ardından Doğu Roma'nın Mora despotluğuna İmparator 8. Ioannis'in kardeşi Konstantin Dragazes getirilmişti. 2. Manuel'in küçük oğlu olan bu Konstantin, aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru olacak olan 11. Konstantin'dir. Mora despotluğuna getirilen Konstantin, 2. Murad'ın Manisa'ya çekilmesinden istifade ederek kısa sürede Mora'nın neredeyse tamamını Roma hakimiyetine sokmuştu. Ayrıca Osmanlı'ya vergi ödeyen Atina Dukalığını baştan sona işgal ederek sınırlarını hızla genişletmişti. Bununla da yetinmeyen Konstantin, Osmanlı'nın Teselya topraklarına saldırılarda bulunmuş ve bölgedeki birçok kaleyi zapt etmişti. Ayrıca Osmanlı tarafından gelebilecek saldırıları durdurmak için Korint berzahındaki Heksamilyon surlarını yeniden tamir ederek güçlendirmişti. Bu surlar tarih boyunca Dimitrios, Polirset, Jules Caesar, Caligula ve İmparator Neron gibi hükümdarlar tarafından tahkimatlarla örülmüş bulunuyordu. Bunların kimisi bir kanal, kimisi de bir uçtan diğer uca kesme taş ve demirden yaptırdıkları yüksek duvarlarla neredeyse Mora'yı karadan ayırmışlardı. Tarihçi Herodot'a göre buraya bir sur çekme fikri ilk olarak Antik Yunanistan'ın Persler tarafından istilaları sırasında ortaya çıkmış fakat uygulanamamıştı. Roma İmparatorluğu çağlarında Roma arazileri Hun Türkleri tarafından tehdit altına girdiği zaman bu sur fikri tekrar ortaya çıkmış ve 408-450 yılları arasında buraya 6 mil uzunluğunda bir sur inşa edilmişti. Bu surlara Romalılar tarafından 6 mil suru manasına gelen Heksamilyon suru adı verilmişti. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus zamanında ek kuleler yapılarak surda bulunan kule sayısı 153'e çıkartılmıştı. Yıldırım Bayezid'in Mora'yı fethetmesiyle yıktırılan bu surlar, Timur istilası sonrası 2. Manuel tarafından 1415'te yeniden onarılmıştı. Turahan Bey'in Mora seferinde Osmanlı tarafından tekrar tahrip edilmiş olan bu surlar, şimdi Konstantin tarafından yeniden onarılmış bulunuyordu. Konstantin, özellikle Doğu Roma İmparatoru olan kardeşinin de desteğiyle harap yerleri tamir ettirmiş ve ortaya birbirine bağlı müstahkem 5 hisar çıkmıştı. Türklerin germe hisar dedikleri bu aşılmaz tabyaların önüne ayrıca yine boydan boya derin bir hendek kazılmıştı. Hendeğin iki ucu denize uzanarak su ile doldurulmuştu. Karayoluyla gelenler buradan geçmedikçe Mora'ya giremezlerdi. İşte bütün bu sebepler Sultan II. Murad'ın Mora'ya büyük bir sefer yapmasına sebep oldu. Bölgeyi iyi tanıyan, Heksamilyon surlarının giriş çıkış yollarını, kalenin fethine imkan verecek noktaları iyi bilen ve uzun yıllar Teselya valiliği yapmış olan Turahan Bey, Varna Muharebesi'nden sonra affedilmiş ve Tokat hapishanesinden çıkartılarak yeniden Teselya valiliğine getirilmişti. Şimdi bu savaşta Turahan Bey'in tecrübesine büyük ihtiyaç duyulacaktı. Sultan Murad Attika Yarımadası'na gelince Atina Dukası Neri ordusuyla Osmanlı kuvvetlerine katıldı. Böylece bu kalabalık ordu Heksamilyon suruna doğru harekete geçti. Konstantin ise bütün kuvvetleriyle surların arkasında siper almıştı. 27 Kasım'da surların önüne gelen Sultan II. Murad, Konstantin'e elçi göndererek teslim olmasını bildirdi. Konstantin de sultana elçi göndererek Mora ile Berzah'ın haricinde bulunan araziyi kendisine terk etmesini talep etti. Sultan Murad bu cüretkar teklif üzerine öfkelenerek kendisine elçi olarak gönderilen Romalı tarihçi Halkondil'i hapsettirdi. Ardından surların vurulmasını emretti. Osmanlı topları aşılmaz denilen surları dövmeye başlamıştı. Surlar 13 gün boyunca aralıksız olarak top atışına tutuldu. 13. günün sonunda Heksamilyon surları delik deşik olmuştu. ...14. günün sabahında Osmanlı ordusu nefir ve nakkareler eşliğinde saldırıya geçti.
Kısa sürede seddi aşmayı başaran Osmanlı askerleri burçlara Osmanlı bayraklarını diktiler. Konstantin'in askerleri bu şiddetli Türk hücumu karşısında mukavemet edemeyeceğini anlayınca Mora içlerine doğru kaçmaya başladılar. Böylece 14. günün sonunda Hexamilyon surları aşılmış ve Türkler Mora Yarımadası'na girmişti. Berzahı aşan Türkler bir koldan Sultan Murad, diğer koldan Turahan Bey emrinde ilerlemeye başladılar. Kısa sürede Korintos şehri zapt edilerek istihkamları yıkıldı. Ardından Patras şehri önüne gelen Türk kuvvetleri bu şehri de zapt etti. Romalı tarihçi Dukas'ın yazdıklarına göre Türkler bu seferde 60.000 kişiyi esir almıştı. Bu durum üzerine Konstantin, Sultan Murad'dan af istemiş ve barış talep etmişti. Sultan II. Murad, Hexamilyon surlarının yıktırılması, her sene Osmanlı hazinesine haraç ödenmesi ve Osmanlı'ya tabi olunması şartıyla Mora'yı Konstantin'in idaresine bırakarak sefere nihayet verdi. Böylece Mora despotluğu ve Atina dukalığı yeniden Osmanlı'ya bağlanmış oldu. Bu sıralarda Manisa'daki saraya yerleşen 2. Mehmet, burada bir sancak beyi gibi değil, adeta padişah gibi davranıyordu. Yalnız kendi sancak bölgesine değil, Anadolu'nun idaresine karışır vaziyetteydi. Nitekim Manisa'dayken kendi adına bakır para bastırmış, Venediklilerle imzalanmış olan sulh muahedesine aldırmayarak Adalar Denizi'ne gönderdiği korsanlar vasıtasıyla Venediklilere ait adaları vurdurmuştu. Bu saldırılarla çokça ganimet ve esir elde eden 2. Mehmet, muhtemeldir ki bunu Venediklilerin Varna Muharebesi'ne gizlice destek vermelerinden ötürü bir misilleme olarak yapıyordu. Mora seferinden sonra bu durumdan haberdar olan Sultan Murad, oğlunun bu hareketleri dolayısıyla Manisa'ya elçi gönderdi. Gelen bu elçi, Sultan II. Murad'ın sert sayılabilecek bir dille yazılmış mektubunu getirmişti. Bu mektubuyla Sultan II. Murad oğlunu ikaz ediyor, Venedik'ten alınan esirlerin ve ganimetlerin Venediklilere iade edilmesini emrediyordu. Sultan II. Murad'ın bu emri yerine getirildi. Fakat 2. Mehmet, babasının ikazına rağmen Adalar Denizi'ne korsan yollatmaktan da vazgeçmemişti. Bununla beraber 2. Mehmet'in bu halleri hiçbir zaman kızgınlıktan ötürü babasının otoritesine karşı gayrimeşru iddialar mahiyetini taşımamıştır. O her zaman babasına saygıda kusur etmeyen bir evlattı. Sultan II. Murad ise Osmanlı padişahlarının hiçbirinde görülmeyen bir feragat ve toleransla oğlunun şahsiyetinin mükemmel şekilde gelişmesine imkan vermiş, bu gibi olayları müsamaha ile karşılamıştı. Ayrıca 2. Mehmet, o yıllarda Sultan II. Murad'ın yaşayan tek oğlu, yani kendisinden sonra tahtın tek varisiydi. Bu da 2. Mehmet'e bu kadar müsamaha göstermesinin en önemli sebeplerindendi. Zira 2. Mehmet'in otoritesini sarsmak, kendisinden sonra Şehzade Orhan gibi taht varisleri sebebiyle ülkede iç karışıklık çıkmasına sebep olabilirdi. O nedenle 2. Murad paşalarına ve askerlerine daima 2. Mehmet'in emrine uymalarını vasiyet ediyordu. Bu arada Varna Muharebesi'nin hemen sonrasında Macaristan'da yeniden baş gösteren iç karışıklık bu kez kısa sürede çözüme ulaşmıştı. Polonya ve Macaristan Kralı 3. Ladislas'ın Varna Muharebesi'nde öldürülmesiyle Polonya ve Macaristan bir daha birleşmemek üzere ayrılmıştı. Uzun münakaşalardan sonra eski Macar Kralı ve Alman İmparatoru 5. Albert'in küçük oğlu 5. Ladislaus Macar tahtına çıkmıştı. Fakat 5. Ladislaus henüz 6 yaşında bir çocuktu. Dolayısıyla krallığı idare edebilecek bir yaşta değildi. Bu sebeple Macaristan parlamentosu çocuk büyüyene kadar onun naibi sıfatıyla devleti idare etmesi için Macaristan Genel Komutanı Hunyadi János'u seçti. Böylece Kral 5. Ladislaus'un naibi sıfatıyla göreve gelen Hunyadi János, Macaristan'ı bizzat idare etmeye başlamıştı. Macaristan'ın idaresini üstlenen Hunyadi János ilk iş olarak gözünü Eflak üzerine dikmişti. Hatırlayacağınız üzere Eflak Voyvodası 2. Vlad ile Hunyadi János, Varna Muharebesi öncesinde sert bir tartışma yaşamışlardı. Hunyadi János'un 2. Vlad'ı hainlikle suçlaması üzerine öfkelenen 2. Vlad, Hunyadi János'a kılıç çekmişti. Bunun üzerine Hunyadi János'un adamları tarafından tutuklanmış, hapisten kurtulmak için de Hunyadi János'a yüklü miktar para ödemek ve 4000 asker vermek zorunda kalmıştı.
Bunun üzerine 2. Vlad ordusunu oğlunun komutasında Haçlılara bırakarak Eflak'a dönmüştü. Böylece Hunyadi Janosch ve 2. Vlad arasında bir husumet meydana gelmişti. Varna Muharebesi Haçlıların mağlubiyetiyle neticelenince Hunyadi Janosch emrindeki 4000 askeriyle savaş alanından kurtulmayı başarmıştı. Savaştan sonra Hunyadi Janosch elinde kalan askerleriyle Eflak üzerinden Macaristan'a dönmek istemişti. Fakat Hunyadi Janosch Tuna'yı geçtikten hemen sonra karşısında 2. Vlad ve askerlerini buldu. Eflak askerleri derhal Hunyadi Janosch ve ordusunun etrafını sardılar ve silahlarını bırakmalarını istediler. Üzerinde Varna Muharebesi gibi büyük bir savaşın yorgunluğunu taşıyan Hunyadi Janosch, 2. Vlad ve askerlerine karşı koymak istediyse de neticede çaresiz kalarak teslim olmak zorunda kaldı. Böylece 2. Vlad, Hunyadi Janosch'tan intikamını alarak onu hapse attı. Varna Muharebesi'nde Haçlıların yaşadığı bozgundan dolayı Hunyadi Janosch'u suçlayan 2. Vlad onu neredeyse öldürecekti. Uzun süre 2. Vlad tarafından hapis tutulan Hunyadi Janosch, Macaristan'ın Eflak'a savaş açacağı tehdidi üzerine serbest bırakılarak Macaristan'a gönderildi. Bu andan itibaren 2. Vlad ve Hunyadi Janosch'un arasındaki husumet daha da büyümüş ve geri dönülmez bir hal almıştı. Hunyadi Janosch Macaristan'da kral naibi sıfatıyla idareyi eline alınca 2. Vlad bu durumdan büyük rahatsızlık duydu. Macaristan'ın er ya da geç Eflak topraklarına saldıracağını ve tahtının elinden alınacağını biliyordu. Nitekim Hunyadi Janosch gizlice Vlad'ın kuzeni olan Vladislav'ı desteklemeye başlamıştı. 2. Vlad bir taraftan Janosch ile iyi geçinmeye çalışırken öte taraftan da ona karşı kendine bir güvence arıyordu. Eflak Voyvodası çareyi Osmanlı Sultanı 2. Murad'a yakınlaşmakta buldu. Varna Muharebesi'nden sonra Bulgar halkından Haçlılara yardım ederek Osmanlı'ya ihanet eden 11.000 kişi Eflak'a sığınmış ve 2. Vlad tarafından bu Bulgarlara sığınma izni verilmişti. 2. Vlad, Osmanlı ile ilişkilerini düzeltmek için iyi niyet göstergesi olarak bu mültecileri Osmanlı'ya iade etti. Ardından 2. Murad'a bağlılığını bildirerek haraç ödeyeceğini taahhüt etti. Bunun üzerine Kasım 1447 tarihinde aniden Eflak topraklarına saldıran Hunyadi Janosch, 2. Vlad'ın peşine düştü. Hazırlıksız yakalanan 2. Vlad, Hunyadi Janosch'un birlikleri tarafından yakalandı. Batılı kaynakların aktardıklarına göre Hunyadi Janosch, 2. Vlad ve büyük oğlu Mirça'yı askerleri önünde yakarak öldürmüştü. Günümüzde 2. Vlad'ın nerede gömülü olduğunun hala bilinmiyor olması bu rivayetleri güçlendirmektedir. Böylece Eflak'ı tekrar Macaristan'a bağlayan Hunyadi Janosch, Eflak Voyvodalığına 2. Vladislav'ı getirdi. 2. Vlad'ın sağ kalan 2 oğlu vardı. 3. Vlad ve Radu. İkisi de Osmanlı sarayında ileride Eflak Voyvodalığını idare etmesi için Müslüman olarak eğitiliyordu. 2. Vlad ve büyük oğlunun Hunyadi Janosch tarafından öldürülmelerinden sonra ortanca oğul olan 3. Vlad, Eflak tahtının potansiyel taliplisi haline gelmişti. Henüz 16 yaşında olan ve ileride Kazıklı Voyvoda adıyla nam salacak olan 3. Vlad, öldürülen babasının intikamını almak ve Eflak tahtına geçmek için hazırlanıyordu. Sultan II. Murad'ın Mora seferine giderken Arnavutluk üzerine sevk ettiği Mustafa Paşa kuvvetleri Otanete Muharebesi'nde İskender Bey tarafından mağlup edilmişti. Böylece Osmanlı sarayında eğitim gören ve Türk savaş stratejilerini çok iyi bilen İskender Bey, Osmanlı karşısında 3. zaferini kazanmıştı. Bu 3. yenilginin ardından II. Murad, Mustafa Paşa'ya Arnavutluk sınırlarının savunulmasını ve başka bir yenilgiye neden olabilecek herhangi bir eylemin önlenmesini emretmişti. İskender Bey, mücadelesine başladığı günlerden itibaren Venediklilere istinad etmekte, Venedikliler de işlerine geldiği için onu korumaktaydı.
Fakat İskender Bey'in giderek güçlenmesi ve Venedik topraklarını tehdit eder hale gelmesi iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmişti. Dagnum Kalesi'nin mülkiyeti üzerine çıkan çatışma 1447-48 Arnavutluk-Venedik Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. Venedikliler 1447 yılında Dagnum Arnavut Bey'ini öldürerek bu şehri işgal ettiler. Bunun üzerine harekete geçen İskender Bey, emrindeki kuvvetleriyle şehri kuşattı. Bir yandan da Arnavutluğun kıyı şeridi boyunca yer alan Venedik yerleşimlerine saldırmaya başladı. Venedikliler İskender Bey'i tahttan düşürmek ve öldürmek için İşkodra'ya asker çıkardılar. Ayrıca İskender Bey'e karşı Osmanlı'dan da yardım istediler. Bunun üzerine Dagnum kuşatmasını kaldıran İskender Bey, İşkodra'ya giderek Venedik ordusuyla savaşa tutuştu. Bu sırada Arnavutluk'taki bu karışıklıktan faydalanmak isteyen 2. Murat, bu kez bizzat kendisi Arnavutluk üzerine yürüdü. Sultan Murat Arnavutluk üzerine yürürken Mustafa Paşa'nın emrine 15.000 asker vererek Venediklilere yardıma göndermişti. Mustafa Paşa, İskender Bey'i gafil avlamak için yukarı Debre'ye doğru harekete geçti. Fakat Osmanlı ordusu yetişemeden İşkodra önlerindeki Venedik ordusu İskender Bey tarafından mağlup edildi. Üç hafta sonra da Oranik yakınlarında Mustafa Paşa'nın karşısına çıkan İskender Bey, Mustafa Paşa ve ordusunu bir kez daha mağlup etti. Bu savaşta Osmanlı ordusu 3000 şehit vermiş, ayrıca Mustafa Paşa da dahil 12 Osmanlı komutanı Arnavutlara esir düşmüştü. Bu arada Arnavutluk topraklarına ilerlemiş olan Sultan Murad ise Makedonya-Arnavutluk arasındaki stratejik bir yol olan Kocacık şehrini kuşatmış bulunuyordu. İskender Bey bütün bu zaferlerine rağmen Sultan II. Murad'ın karşısına çıkmaktan çekiniyordu. İskender Bey'in Kocacık şehrini kurtarmaya gelmemesi ve kalenin su temininin Türkler tarafından kesilmesi sonucu şehir 31 Temmuz 1448 tarihinde fethedildi. Sultan II. Murad, seferini Arnavutluk içlerine doğru devam ettirmeye hazırlanıyordu ki, Hunyadi Janosch'un kalabalık bir orduyla üzerine gelmekte olduğunu öğrendi. Bu gelen haber üzerine Arnavutluk seferini yarıda bırakmak zorunda kalan Sultan II. Murad, geri çekilirken Gazayı Ekber ilan ederek tüm Osmanlı ordularına Sofya'da toplanmalarını emretti. Varna Muharebesi'nde Haçlı ordusunun aldığı büyük hezimet, yenik başkomutan Hunyadi Janosch'un birkaç senedir parlayan yıldızını söndürmüştü. Fakat 3. Ladislas'tan sonra Macaristan tahtına geçen 5. Ladislaus'un kral naibi olan Hunyadi Janosch, fiili olarak Macaristan'ın idaresini eline almış bulunuyordu. Buna rağmen halk nezdinde Varna Muharebesi'ndeki yenilgiden sorumlu tutulan kişi, başkomutan Hunyadi Janosch olarak görülüyordu. Janosch'a göre yenilginin gerçek sebebi kendisi değil, Kral 3. Ladislas'tı. Eğer kral Varna Muharebesi'nde Janosch'un sözünden çıkmasaydı, Haçlılar için büyük bir zafer söz konusu olabilirdi. Bunun farkında olan Hunyadi Janosch, hem Macaristan'daki yerini sağlamlaştırmak hem de Varna Muharebesi'nin intikamını almak için Osmanlı üzerine yeniden bir sefere çıkmak istiyordu. Üstelik bu sefer sadece başkomutan değil, aynı zamanda Macaristan'ın fiili yöneticisi, yani kral naibiydi. Bu maksatla Avrupa kamuoyunu yeni bir sefere teşvik etmek için ittifak çalışmalarına başladı. Bu ittifaka davet edilen İngiltere ve Fransa, 1396 yılındaki Nibolu Meydan Muharebesi'nde ordularının büyük kısmını kaybettiklerini belirterek Hunyadi Janosch'un bu teklifini reddettiler.
Papalık, Venedik, Aragon ve Napoli devletleri de Janosch'un bu ittifak teklifini reddetmişti. Buna rağmen Eflak, Bohemya, Polonya, Boğdan, Almanlar, Sicilyalılar ve Boşnaklar gönderdikleri kuvvetlerle Macarların yanında yer aldılar. Ayrıca İskender Bey de bu orduya destek vereceğini bildirdi. Böylece Hunyadi Janosch kısa sürede Macaristan'dan çıkarabileceği en güçlü orduyu hazırladı. Bu kuvvetler derme çatma hazırlanmış değil, muntazam ve muharip şövalyelerden oluşuyordu. Hunyadi Janosch, Sultan II. Murad'ın Arnavutluk seferine çıktığını öğrenince derhal harekete geçti. Onun planı Sultan Murad Arnavutluk'ta İskender Bey ile uğraşırken onu arkadan vurmaktı. İskender Bey'in Osmanlı kuvvetlerini ard arda 4 kez mağlup etmiş olması Hunyadi Janosch'a büyük cesaret vermişti. Bu iki komutan güçlerini birleştirdiği takdirde Sultan II. Murad'ın hiçbir şansı olmayacaktı. Sultan II. Murad kısa süre içinde ordusunu Sofya'da toplamıştı. Rumeli ve Anadolu'nun her bölgesinden Osmanlı ordusuna katılım vardı. Hatta Karamanoğlu İbrahim Bey bile asker göndermişti. Sultan Murad'ın oğlu II. Mehmet de bu sefere iştirak etmişti. Hunyadi Janosch, Varna Muharebesi'ne katılmadığı için Sırp despotu Branković'e öfkeliydi. Ancak yine de ona haber göndermiş ve ittifaka katılmasını istemişti. Fakat Branković bu teklifi reddettiği gibi ittifak ordusunun kendi topraklarından geçmesine de izin vermeyeceğini bildirdi. Buna son derece öfkelenen Hunyadi Janosch, ordusuna Sırbistan'ı işgal ederek ilerlemesini emretti. Bunun üzerine bu kalabalık ordu Tuna'yı geçerek Belgrad tarafından işgallerine başladı. Sırplar, Hunyadi Janosch ordusuna karşı müdafaya geçmişlerdi. Ancak Hunyadi Janosch'un amacı Sırbistan'ı ele geçirmek değil, Osmanlı ordusuyla savaşmaktı. Bu sebepten şehirleri kuşatmak yerine savunmasız durumdaki Sırp köy ve kasabalarının yağma edilmesiyle iktifa edildi. Bu sırada Sultan Murad casusları vasıtasıyla Hunyadi Janosch'un hareketlerini takip ediyordu. Ordunun hareketlerinden Arnavutluğun doğusuna doğru ilerleyeceği anlaşılıyordu. Ayrıca Sultan Murad, Eflak Voyvodası II. Vladislav'ın 8.000 askerle bu orduya katılmış olduğunu öğrendi. Böylece Eflak, askeri bakımdan savunmasız bir durumda kalmış oluyordu. Sultan Murad bu fırsatı da kaçırmadı. 3. Vlad'ın emrine asker vererek babasının intikamını alması ve tahtı ele geçirmesi için onu Eflak üzerine gönderdi. Henüz 17 yaşındaki 3. Vlad, emrine verilen orduyla hızlıca Eflak ülkesine girmiş ve burayı ele geçirmişti. Öte yandan Sultan Murad, Sofya'da topladığı kalabalık orduyla harekete geçti. Hunyadi Janosch ve ordusu Sırbistan topraklarını yağmalayarak güneye inmiş ve Kosova'da mevzilenmişti. İskender Bey bu orduya katılmak için Arnavutluk'tan harekete geçtiyse de Hunyadi Janosch'a katılamadı. Zira Sırp despotu Branković, idaresi altındaki Zeta Prensliğinden kuvvetler sevk ederek Arnavutluk topraklarına saldırmış ve bu iki ordunun birleşmesine engel olmuştu. Hunyadi Janosch, Kosova'da İskender Bey'i beklemekteyken Sultan II. Murad hızlı bir yürüyüşle Kosova'ya geldi. 59 yıl önce Hristiyanların ağır bir şekilde yenildiği, Yıldırım Bayezid'in harp meydanında düşmana kök söktürdüğü, Sultan I. Murad'ın şehit düştüğü bu Kosova Ovası'nda şimdi ikinci bir meydan muharebesi yaşanacaktı. Osmanlı ordusu gece boyu durmadan yürümüş ve Cuma günü sabah namazı vaktinde Kosova Ovası'na ulaşmıştı. Yorgun ve uykusuz olan ordu, sabah namazının kılınmasının ardından harp vaziyetine geçti. Bu sırada Sultan Murad,
Hunyadi Yanoş'a 8 kişilik bir elçilik heyeti göndermişti. Bu elçiler kan dökülmemesi için Hunyadi Yanoş'a savaştan vazgeçip ülkesine dönmesi ve aralarında yeni bir muahede akdedilmesini teklif ettiler. Fakat Hunyadi Yanoş kin ve gurura kapılarak Sultan Murad'ın bu insani girişimini dinlemeye bile gerek duymayarak geri çevirdi. Bunun üzerine Sultan II. Murad vicdanında herhangi bir sorumluluğun ağırlığına yer bırakmamış olarak hazırlıklarını tamamladı. Böylece her iki tarafta savaş nizamına geçtiler. 16 Ekim 1448 günü Hunyadi Yanoş ordusunun ön hattını olabildiğince uzatmak istemiş ve zırhlı birliklerden meydana gelen 17 alayını yan yana dizmişti. Ordunun sağ kanadında Macar ve İtalyan süvari ve piyadeleri, sol kanadında Alman ve Leh süvarileri ve önlerinde Bohemyalı ve Transilvanyalı tüfekçi piyadeler bulunuyordu. Ordunun merkezi başkomutan ve kral naibi Hunyadi Yanoş'un emrinde olarak Macar, Eflak ve Boğdan süvari ve piyade kuvvetinden mürekkepti. İhtiyat kuvvetleri Franco-Talavaç komutasında merkezin arkasına dizilmişti. Ordu bu düzen içinde 38 değişik kol halinde hazırlanmış, savaşçılar tümüyle zırhlandırılmıştı. Ordunun gerisinde arabalardan ve toplardan oluşan tahkimli bir ordugah kurulmuştu. Bazı batılı kaynaklar bu savaşta Osmanlı asker sayısını 150.000, Haçlı ordusunu ise 25.000 olarak söylemişlerse de bu rakamların doğru olmadığı muhakkaktır. Zira çoğu batılı kaynaktan da anlaşıldığına göre Haçlı ordusunda sadece Yanoş'un emrindeki Macar askerlerinin sayısı 25.000'dir. Buna yalnızca 8.000 Eflak askeri ve 2.000 Sicilyalı tüfekçinin eklenmesiyle bile bu sayı 35.000'e çıkacaktır. Almanlar, Bohemyalılar, Polonyalılar, Boşnaklar ve Boğdanlılar tarafından da bu orduya destek geldiği göz önüne alınırsa Haçlı ordusunun en azından 60.000'den az olmayacağını düşünebiliriz. Osmanlı tarafının düzeni ise şöyleydi. Sağ kanatta Dayı Karacabey ve 2. Mehmet'in komutasında Rumeli kuvvetleri, sol kanatta ise Özgüroğlu İsa Bey komutasında Anadolu kuvvetleri bulunuyordu. Merkez hattının en önünde kısa mızraklı azepler bulunuyordu. Onların arkasına uzunca bir hendek kazılmış ve bu siperler yere saplanmış kalkanlarla kuvvetlendirilmişti. Siperlerin arkasına yeniçeriler ve toplar mevzilendirilmişti. Onların da arkasında başkomutan II. Murat Han ve Kapıkulu kuvvetleri bulunuyordu. Bu mevzilerin gerisinde ağırlıklardan ve mühimmat arabalarından tahkimli bir ordugah yapılmış, savunulması için Saruca Paşa'nın kardeşi Sinan Bey komutasında geri hizmet erleri görevlendirilmişti. Uç beylerinden İshak Bey'in oğlu İsa Bey ve Mihaloğlu Hızır Bey, akıncılarıyla sağ ve sol kanat açıklarında engebelerden yararlanarak gizlice tertiplenmişlerdi. Yerli ve yabancı kaynaklardan anlaşılanlara göre Osmanlı ordusunda 10.000 azep, 8.000 yeniçeri ve 30.000 akıncı bulunuyordu. Buna Anadolu ve Rumeli'den gelen kuvvetler ve diğer destek güçleri de eklenirse Osmanlı ordusunun 80 ila 100.000 arasında bir kuvvete ulaşmış olması gerçeğe yakın bir tahmin olacaktır. Muharebe 17 Ekim 1448 günü Türk ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı askerleri bütün cephelerden eş zamanlı olarak taarruza geçtiler. Hunyadi Yanoş, Osmanlı askerleri yaklaşana kadar bekledi. Haçlı tüfekçileri ön saflardan nişan almış vaziyette bekliyorlardı. Osmanlı ordusu yeteri kadar yaklaşınca Hunyadi Yanoş, tüfekçi ve arbeletçilere atış emri verdi. Osmanlı askerleri üzerlerine yağan ok ve kurşunlara aldırış etmeden Haçlı saflarına daldılar. Haçlı topçularının atışları Türk ordusuna epey bir zayiat verdiriyordu. Ayrıca Haçlıların kalın zırhlarına ok ve kılıç işlemiyordu. Bu sebeple Haçlılar az zayiat vererek müthiş bir direnç gösteriyorlardı. Türkler fazla zayiat vermesine rağmen saldırılarını akşama kadar devam ettirdiler. Akşam karanlığı basınca taraflar muharebeyi keserek sabahki mevzilerine çekildiler.
ordusunun Türklere karşı fevkalade bir direnç gösterdiğini gören Hunyadi Janosch, Türklerin fazla dayanamayıp çekilecekleri kanısındaydı. Bu sebeple ilk saldırılarda moral kaybetmiş ve yorgun düşmüş olan Türkler üzerine yapılacak ani bir gece baskınının savaşı bitirebileceğini düşündü. Müslümanlar yatsı namazından sonra hemen uykuya dalarlardı. Hunyadi Janosch onları gece gafil avlamak için yatsıdan kısa bir süre sonra süvarileriyle hücuma geçti. Haçlılar Osmanlı saflarına yaklaştıklarında Türk ordusunu ayakta ve tetikte buldular. Osmanlı topları gecenin sessizliğini yırtarak Haçlı süvarileri üzerine ölüm kusmaya başladılar. Böylece 3 cephede de müthiş bir savaş başladı. Türkler de en az Haçlılar kadar iyi savunma yapıyorlardı. Böylece bu baskından bir netice alamayacağını gören Hunyadi Janosch askerlerini geri çekti. Hunyadi Janosch ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağ ve sol kanatlardan saldırıya geçti. Janosch, Split merkezini sağ kanadına kaydırmıştı. Dolayısıyla muharebenin en şiddetle cereyan ettiği yer, Haçlı sağ kanadı ile Türk sol kanadının bulunduğu kesimdi. Taraflar, kesin sonuç almak amacıyla insanüstü çaba harcamaktaydılar. Muharebenin iyice kısıştığı sırada, alınan karar gereğince Türk muharebe hattının kanatları geri çekildi. Önce sol kanat, sonra daha az şiddetle taarruz karşısında kalan sağ kanat birlikleri geri çekildi. Dolayısıyla Türk merkez kesimindeki kuvvet tek başına açığa çıkmıştı. Esasen bu durum tıpkı Varna Muharebesi'ndekine benzer bir hal almıştı. Tek farkı Osmanlı'nın bu seferki geri çekilmesinin sahte bir geri çekilme olmasıydı. Sultan II. Murat, Hunyadi Janosch'un Varna intikamını almak için can attığını biliyordu. Bu sebeple ona Varna Muharebesi'nin intikamını adeta altın tepside sunuyordu. Hunyadi Janosch, merkezde yalnızca Yeniçerilerin kaldığını ve saldırmak için müthiş bir fırsat çıktığını görüyordu. Fakat yine de ihtiyatlı davranıyor, sağ ve sol kanattaki bozgunlardan emin olmak istiyordu. Ancak yine de bu müthiş fırsatı kaçırmak istememiş ve ağır zırhlı şövalyelerden bir alayı Yeniçeriler üzerine hücuma göndermişti. Ardından merkezdeki gidişatın durumuna göre destek kuvvet göndermek veya topyekün saldırıya geçmek için kalan asıl birlikleriyle yavaş yavaş ilerledi. Zırhlı şövalyelerin hücumuna karşı kısa bir direniş gösteren Yeniçeriler, Sultan Murad'ın emriyle yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Geri çekilen yalnızca Yeniçeriler değildi. Aynı zamanda Sultan II. Murad da Kapıkulu askerleriyle birlikte çekilmeye başlamıştı. Böylece Osmanlı ordusu topyekün kaçıyor gibi gözüküyordu.
Osmanlı padişahı da dahil merkezdeki birliklerin çekilmeye başladığını gören Hunyadi Janosch artık zaferden tam manasıyla emin olmuştu. Bunun üzerine asıl kuvvetleriyle birlikte çekilmeye başlayan Osmanlı merkez hattına doğru hücuma geçti. Sultan II. Murat sonunda Hunyadi Janosch'un merkez hattını tamamen üzerine çekmeyi başarmıştı. Bunun üzerine akıncılara saldırı emri verdi. O ana kadar savaşa dahil olmamış olan 30.000 Osmanlı akıncısı sağ ve sol kanatlardan hızla çıkarak merkeze ve kanatlara doğru hücuma geçti. Ardından Sultan Murat ricatı durdurarak topyekün saldırı emri verdi. Bunun üzerine Haçlı ordusu merkezde, sağ ve sol kanatta her yönden çember içine alınmıştı. Üç cephede birden sarılan Haçlı askerleri umutsuz bir boğuşmaya girmişlerdi. Kısa süre içinde Haçlı safları arasında panik başladı. Yaya olarak ve birbirlerini çiğneyerek rastgele kaçışmaya başladılar. Bu durum daha çabuk ve kolay imha edilmelerine sebep oldu. Akşam olunca Hunyadi Janosch da dahil pek az bir kısmı bu çemberlerden kurtularak ordugahlarına sığınabilmişti. Muharebe Haçlılar açısından tam bir bozgun olmuştu. Haçlı ordusunun büyük kısmı kan gölcükleri içinde yıkılıp kalmıştı. Kaçabilenlerle müstahkem ordugahına sığınabilmiş olan Hunyadi Janosch, sağ kalan komutanlarına Alman topçularının ordugahın önüne dizilmesini ve gece baskınına karşı uyanık olunmasını emretti. Ardından kendisinin küçük bir kuvvetle keşfe çıkacağını, ertesi gün için önemli girişimlerle durumu kurtaracağını bildirdi. Gece boyu Almanlar ve Bohemyalılar tarafından Janosch'un emrettiği gibi düzen alınmış, ancak Hunyadi Janosch bir daha geri dönmemişti. Varna Muharebesi'nde yaptığı gibi yanına aldığı küçük bir birlik ile Macaristan'a kaçmıştı. Sabaha kadar süren çarpışmaların akabinde Haçlı ordugahına ilerleyen Osmanlı ordusu, ordugahı korumaya çalışan Alman ve Bohemyalıların direnişiyle karşılaştı. Ordugahtaki Haçlılar, umutsuz olmalarına rağmen teslim olmayıp göğüs göğüse savaşmayı sürdürdüler. Ve nihayet tümüyle kılıçtan geçirildiler. Savaştan kaçabilen bir diğer Haçlı grubu da Priştine taraflarında halkı tarafından boşaltılmış bir köye çekilmişlerdi. Çevresi Türkler tarafından sarılan bu köy ateşe verildi. Böylece kalan son Haçlı askerleri de bu köyde yanarak can verdiler. Savaşın sonunda Haçlı ordusunun kaybı çok fazlaydı. Özellikle Haçlı komutan ve hükümdarlarından neredeyse kaçabilen kimse olmamış, ya öldürülmüş ya da esir alınmışlardı. Dilerseniz buradan sonrasını savaşta bulunan Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade'den dinleyelim. O savaşta fakir dahi bir kafir tepeledim. Hünkâr fakire bir iyi at verdi ve derviş akbıyağı da verdi. Elhasıl bütün kafir komutanlarını hünkâra diri getirdiler. Hünkâr da tercüman getirdi. Bir ulu komutana sordu. Ben sizinle düşmanlık etmedim. Siz benim vilayetime ve üzerime neden geldiniz? Dedi. Bu kafir, gözümüze bunun gibi esirlik gözükür imiş dedi. Padişaha birkaç sözüm vardır. Eğer destur verirse söyleyeyim. Hünkâr söyle dedi. Evvel sözüm budur ki her yıl 5000 asker ile hünkârın kulluğuna geleyim ve dahi 10 parça hisar vereyim. Her birinin vilayetinden hayli meblağ hasıl olur ve gayri vilayetime dahi haraççın gelsin, haraç devşirsin ve bütün memleketimde senin kanunun yürüsün dedi. Padişah şöyle cevap verdi.
Allah'ın inayetiyle senin hiçbir nesnene ihtiyacım yoktur. Ne malına, ne kalene, ne de askerine. Sonra bu kafir şöyle dedi: senin gibi gani padişahın üzerine gelene her ne kim etseler bela yolundan layıktır. Hünkâr kendi kılıcını çıkardı ve celladın eline verdi. Bu kafirin boynunu vur dedi. Bunun üzerine kafir, devletli padişah, ne ola ben senin elinde ölsem dedi. Hünkâr tercümana kafirin muradının ne olduğunu sordu. Tercüman, sizin gibi bir ulu padişahın eliyle ölmek istiyormuş diye açıkladı. Bunun üzerine hünkâr cellada işaret etti. Çal.